Bir şeyi ilk yapan siz olduğunuzda her şeyle tek başınıza mücadele etmeniz gerekir. Ben İlke Özyüksel. Modern pentatlonda olimpiyatlara giden ilk Türk sporcuyum. Ankara'da doğdum. Burada telsizlerde büyüdüm. Altındağ'da. Doğduğumdan beri burada yaşıyorum. Biraz şanssız bir start aldım aslında. 2 haftalıkken hemanjiyom hastalığına yakalandım. Halk dilinde damar çokluğu diye geçiyormuş. Damarların yüzeye çıkıp çoğalmasıyla zamanla deride yara oluşuyor. İlke'nin gerçekten bebekliği çok zor geçti rahatsızlığı nedeniyle. Yılda 1-2 ameliyat ola tedavi etmeye başladılar. Bundan çok daha kötüydü. Şimdi belli bile olmuyor diyor insanlar. Bebekliğinde ben onu ayna karşısında severdim. Yani o kendini görsün, bilsin. Küçükken çok fazla fark etmiyordum zaten. Hatırlamıyorum öyle bir şey. Çünkü hani hep arkadaş oluyorlardı. Sonra işte yavaş yavaş uzaklaşmaya, arkadaş olmak istememeye başladılar. Kendi yakınlarımla bile İlke'nin o zamanki yüzüyle ilgili kelime etmesin diye çok çalıştım. İşte o zamanlar çok ağlardım. Tabii gizli ağlardım yani. Onlar hiç görmez. Ben her gece ağlardım. Onlar hiç bilmez. Hala bilmiyor. İlgiyi o yöne çekip İlke ona odaklanmasın. Kendini farklı yönleriyle başarılı olduğu alanlarda görsün istedim. Yüzme ve buz pateniyle başladık ilk başta. Sabahtan akşama kadar şu suda oynarım yani. Çok seviyorum suyu. Ondan yüzmeyi seçmiştim. Suyun içinde tamamen baş başasınız, kendiniz verdiğiniz kararlar. Biz İlke'ye yüzmeyi verdik ama pentatlonu bilmiyorduk, tanımıyorduk bile. Ata biniyorlar, eskrim yapıyorlar, koşu yapıyorlar, yüzme yapıyorlar, atış yapıyorlar. Modern pentatlon sporcuları. Her şey var sporun içerisinde, bu sporun içerisinde. Pentatlon Federasyonu yüzme kulüplerine gitmiş. Demişler ki siz bu branşa başlayın. Sonra bir gün bizi aradılar. 19 Mayıs'a çağırdılar ama biz havuza gittik yüzücüyüz diye. Nereden bilelim? Kot pantolon falan gittik yani. Terlik giymiştim. Annemin arabadaki spor ayakkabısını giydim. 3-4 numara büyük müydü? Öyle bir şeydi. İlk koşu antrenmanı öyle yapmıştım. Kot pantolon. 3-4 numara büyük spor ayakkabısı. Güzel bir şey yani şey olarak yeteneğini oradan anladım. Hemen yeni girdiği bir şeyde başarı getirebiliyor. Ben koşmayı çok seviyordum. Yani o zaman koşacaksın falan dediklerinde çıldırmıştım. Nasıl yani koşu bir spor mu koşacağız falan diye öyle. İtalya'ya götürdüler. Bu milli sporcu oldu. O 9 yaşındaki şeyi de hiç unutamıyorum. Altın madalya gelmiş vesaire deyince nasıl mutlu oldum. Yıldızlar Dünya Şampiyonu oldum. Avrupa üçüncüsü oldum. Gençlerde Avrupa şampiyonluğu ama işte. Bana hiçbir şey hayatımda altın tepsiyle sunulmadı. Tırnaklarımla, dişlerimle kazıya kazıya gelmek zorunda kaldım. Ben küçücüktüm. Koskoca insanlarla tek başıma savaşıyordum. Pentatloncuyum diye beni en son kulvara atıp beni dinlemez, bana bakmazlardı bile antrenörler. Ama ben o kenarda antrenörün başka sporculara neler dediğini dinleye böyle ağzından ne çıkarsa onları yapa yapa kendi kendime bir yerlere gelmeye çalıştım ve yüzmemi geliştirdim. Engellendi. O anlamda kimse çalıştırmadı. Çoğu zaman kendisi çalışmak durumunda kaldı. Sonra atletizm antrenörü bu sefer demeye başlıyor ki sen atlet ol. Bırak pentatlonu. O kadar baskı yapıyorlar ki bana artık. Eskrim antrenörüm zaten yok. Ben kulüp değiştirdiğim için atış antrenörü beni bıraktı. İşte gençlik olimpiyatlarına 2 ay kala falan bütün antrenörler beni bırakıyor. İnanılmaz bir şekilde yaz sezonuna girildi ve hiçbir antrenör ülkeyi çalıştırmıyor. Ya çocuk şeye gidecek, yarışa gidecek, antrenör yok ortada. Hem antrenör yok, hem bireysel antrenman yapmak zorundasınız, hem de yüksek performansla yapmak zorundasınız. Tamam diyorum artık gençlik olimpiyatlarından döndükten sonra ben bırakayım.
üzülmüştüm o zaman. Olimpiyat 5.'si oldu. Olabilir. Sonra döndüm. Beni bakanlıktan çağırdılar. Genel Müdür Yardımcımız Murat Kocakaya sizi görmek istiyor diye. Bir tane kız var karşınıza gelmiş. Birçok sorunu var. Ben modern pentatlon yapıyorum diyor. 5 ayrı branş olan, ülke için ayrı branş olan bir branş. Ama kızı gözünde bir ateş görüyorsunuz. Bir hırs görüyorsunuz. Seni proje haline getireceğiz, destek vereceğiz burada ya da yurt dışına göndereceğiz demesi. Bir gün sonraydı falan da ben bir gün sonra. Ülke aramaya başladım. Ben böyle koltukların tepesine falan tırmanıyordum heyecandan. Ve o koltuktan o koltuğa sıçrıyorum. Sonra Macaristan'ı bulduk. Bir yıl ülkeyi Macaristan'a gönderdik. Some years ago, when she was a young lady still in youth, she started in her first competition, and what was amazing for all of us when we saw her first time, it was her running style, also the aesthetic in which way she is running, and then in the combination with the shooting, she always catched up from behind. Gerçekten pentatlon sistemini öğrendim. Türkiye'de hiç olmayan, ne olduğunu bilmediğim. Pentathlon is one of the difficult sport. Like it's multi-sport, and they call it like elite athlete. Bu şekilde böyle azimli bir kişilik ortaya çıkmış. Bir de ilkleri başarma arzusu çok var ülkede. Zaten Rio'yu herkes imkansız gözüyle görüyordu. Çünkü benim hiç eskrimim ve hiç atım yoktu. Başkası vazgeçebilirdi yani çok rahat. Çok da kolayına işte böyle hasta. Yok öyle bir şey kızda. Ben bu sporu yapıyorsam sonuna kadar yapacağım. Öyle bir şey var. Çok çok emek var ya. O Rio'nun etrafında. Bu anları hatırladıkça aile de çok emek verdi. İlke de çok emek verdi. Ve zoru başardı. O anlara kadar gelmek, yani o antrenman süreci, o yaşadıkları bambaşka bir süreçti. Ben 6 ay boyunca Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden hiç çıkmadım. Önünüzde 2 yol var burada. Ya savaşırsınız ya vazgeçersiniz. Bunun ortası yok. İlke savaşın. Bir sürü sıkıntı bu imkansızlıkların içerisinde o olimpiyata gidebiliyorsa bence bir mucize. Gerçekten inanılmaz bir hırsı ve mücadele azmi var. Bana Macarlar yapamazsın dedi. Sen olimpiyata gidemezsin dediler. O başarılı olduğu zaman biz de başarılıyız. Ülke başarılı demektir. Ilka Özöksel moves up into second place. So Vahan Sulkina was comfortably. Antrenörler duyuyorum hep sporcularına İlke arkada geliyor diye bağırıyor. Ya benim zaten oraya katılmam çok çok büyük, madalya kadar büyük bir başarıydı. Türkiye'de ilk kez hiç olmayan bir şeyde bir şeyleri başarmaya çalışıyorum. Herkes yapamaz diyor. Biz yapmaya çalışıyoruz. Hayatımın en çok madalyasını 2017 yılında aldım. Dünya kupalarında bir üçüncülük, bir ikincilik aldım. Dünya rekoru kırdım. Böyle bir olay da çok federasyon başkanının başına gelmez. Yani sporcunuz giderken başkanım ben burada dünya rekoru kıracağım diyor. Kırıp geliyor. She is a talent. She is able to be qualified for the Olympic Games in Tokyo. Kararını veriyor, onunla devam ediyor. O çok özel. Yaşadığı haksızlıklar muhtemelen ona başkalarına haksızlık yapmamayı öğretmiş, iyi bir insan olmayı öğretmiş. İlke abla her zaman çok iyi. Yorulduğumuzda taşıyor, antrenmanlara getiriyor. Sürekli aynı dereceye gelebiliyor. Birçok sporcunun yapamadığı bir şey. Bence dünyanın en iyisi açık ara. Biraz hem hayalimi hem de kendimi gördüğüm birisi açıkçası. Fotoğraflarına baktığımda, videolarını izlediğimde
Hayatını okuduğumda kendime çok yakın buluyorum. Yapmak istediğim sporları yapmış. Hepsini öğrenmek, bilmek istiyor. Hep daha fazlasını isteyen biri. Çok sıcak, çok herkesten. Arkasında birçok şey bırakmış. Birçok yardım ve vefa bırakmış. Bu çok etkileyici bir şey. Benim de hayalimde olan bir şey. Yani onu ayıran en büyük özelliği bence bu. Spor artık benim hayatım. Onu kendimden ayırt edemiyorum. Yani insanlar spor yapmasaydın ne yapardın diye soruyorlar. Ben hep insanlara yardım ederken hayal kuruyorum. Hiçbir zaman adaletsiz olunmadığı, haksızlık olmadığı ve elimden geldiğince bütün çocuklara yardım ettiğimi düşünüyorum. Hiçbir işten vazgeçmediğimin farkına vardım. Vazgeçmenin kelime anlamı bende yok. Ben böyleyim sanırım, bilmiyorum.